Öğretmen çocuğun hayatında anne ve babasından sonra en önemli rol modellerinden biridir. Özellikle ilk öğretmenler hiç unutulmaz. Çünkü kişi dinlediklerini unutur, anladıklarını daha geç ve güç hatırlar. Yaşadıkları ve hissettiklerini ise hiçbir zaman unutmaz. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, öğretmenin çocuğun gelişimi ve ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekerek kalıcı öğrenmenin sırrını şöyle anlattı. Öğretmenler eğitimin cansuyudur. Ayrıca öğretmenler çocuğun hayatında en önemli rol modellerinden biridir. O yüzden eğitimci önce akla değil kalbe girmeyi başarmalıdır. Çünkü kişi dinlediklerini unutur, anladıklarını daha geç ve güç hatırlar. Yaşadıkları ve hissettiklerini ise hiçbir zaman unutmaz. İşte kalıcı öğrenme de budur. İçinde sevgi olan, eğitimi disiplinli ve eğlenceli bir şekilde öğrencilerimizin sadece düşünen beynini değil, hisseden beynini de harekete geçirerek bir eğitim modelinin benimsenmesi önemlidir. O nedenle öğretmenleri eğitimin can suyu olarak nitelendiriyoruz. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanattır. Nasıl ki bir fidan dikildiğinde can suyu verilir, öğretmen de çocuğa okulda can suyu verir, hayata tutunmasını sağlar. İdeal öğretmen akla değil kalbe girer. Öğrenme metodunda akıl ve duygunun bir arada olduğu yöntemlerin kalıcı öğrenme sağladığını belirten Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları kaydetti. Öğretmenin öğrencinin aklına değil kalbine girmesi öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyor. Öğrenme piramidinin en tepesinde sadece duydukların vardır. Sınıfta duyarsın, dinlersin, sonra unutursun. Piramidin ortasına doğru duyguların ve anladıkların vardır. Anladıkların daha kalıcı olur ama tekrarlamazsan onları da kaybedersin. Ama bir de kişide yaşadıkları ve hissettikleri vardır. Onları katiyen unutmaz. Tekrara bile lüzum yoktur. Beyin duygular işin içine girdiği zaman kalıcı olarak kaydediyor. Onun için eğitimciler öğrencilerin aklına, beynine girmeye çalışmasın. Kalbine girmeye çalışsın. İdeal öğretmen akla girmez, kalbe girer. Kalbe girdiği zaman o öğretmen öğrencinin kahramanıdır artık. Her dediğini kaydeder. En güzel yöneticilik iyi örnek olmaktır. Yani sınıfta öğretmenin iyi örnek olması, öğrencinin onu sevmesi gerekiyor ki dersi öğrenebilsin. Dersi severse iyi öğreniyor. Peki dersi sevmesi için ne yapması lazım? Öğretmeni sevmesi çok işe yarıyor çocuğun. Öğretmeni severse dersi de seviyor çocuk. Daha kolay öğreniyor. Dersi sevmesi için öğretmenin ne yapması lazım? Öğretmenin öğrenciyi sevmesi lazım. Öğretmen öğrenciyi sevdiği zaman öğrenci dersi de seviyor, hocayı da seviyor ve öğreniyor. Çocuğun öğretmene soru sorması özgüvenini geliştiriyor. Öğretmenin çocuğun özgüven gelişiminde ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları söyledi. 2014 yılında matematiğin Nobel'i sayılan Fields madalyasını alarak bu ödülü kazanan ilk kadın olan İranlı matematikçi Profesör Doktor Meryem Mirzakhani'ye o dönemde bu başarısının nedeni soruluyor. Gülüyor ve söyleyeceğim ama inanmayacaksınız. Ben bu ödülü anneme borçluyum diyor. Bu yanıt karşısında şaşırıyorlar ve nedenini soruyorlar. Şu yanıtı veriyor. Anneler ve babalar çocuk okuldan döndüğü zaman çocuğa şöyle sorar. Öğretmenin ne sordu, sen ne cevap verdin? Ama benim annem öyle yapmıyordu. Bana diyordu ki, sen öğretmene ne sordun diyordu. Yani çocuğun öğretmenine doğru soruyu sorması önemlidir. Burada Mirzakhani'nin annesinin yaklaşımı, çocuğun özgüvenini ve akademik öz yeterliliğini artırıcı bir yaklaşım. Motivasyon artırıcı bir yaklaşım. Çocuk okula giderken öğretmenine ne sorayım diye düşünüyor. Çocuk burada öğretmen bana sorar, sormasın aman diye kaçmıyor. Tam tersi ben ne sorayım diye düşünüyor. Yani bu özgüven artırıcı bir yaklaşım. Bu tutum kişiyi Nobel'ine götürüyor. Basit gibi gözüken bir şey hayatını nasıl etkilemiş? O nedenle anne baba tutumlarıyla birlikte öğretmenin tutumu da çok önemlidir. İlkokul öğretmenimiz gelişen ruhumuzun tohumunu atan kişidir.
Çocuğun akademik başarısında öğretmenin kimliği ve kişiliğinin önemini vurgulayan Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Öğretmen özellikle ilkokulda çocuğun kahramanıdır. Anne ve babadan sonra dış dünyadaki ilk kişiliktir. Özellikle ilkokul öğretmenlerimiz hayatımız ve gelişen ruhumuzun tohumunu atmış kişilerdir. İlk öğretmenimizi çoğumuz unutmayız. O bize rehberlik eden en önemli kişidir. Bu nedenle öğretmenlik gerçekten kutsal bir görevdir. Gençlerin hayatı öğretmenleri için öğretmenlerin kılavuzluk kaptanlık yapmaları gerekir. Öğretmenlik mesleği öğretmen açısından bir meslek iken, öğrenci açısından öğretmene adeta bir hayat kılavuzudur. İlkokuldaki öğretmenlik daha önemlidir. Öğrenciler öğretmenin 3 şeyini örnek alıyorlar. Biri anlattığı ders, bir diğer kişilik yapısındaki özellikler yani karakterini örnek alıyor. Son olarak da sosyal ilişkilerini örnek alıyorlar. Özellikle ergenlik dönemi, ben kimim, nereyi öğrenmeliyim, kim için sorularının sorulduğu dönemdir. Bu dönemde yapılan hatalarda genç öğretmenin tepkisine bakıp hayatı öğrenecek. O yüzden biz karşımıza alıp düzeltmek değil, yanımıza alıp birlikte yürümek zorundayız diyoruz. Liderlik budur. Yani kılavuz kaptanlık yapacak öğretmenler. Anne, baba da aynı şekilde kılavuz kaptanlık yapmalıdır. Kılavuz kaptan gemiyi yürütür, sorumludur. Kılavuz kaptan ona şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur diyerek hayatı öğretir. Anne baba ya da öğretmen kılavuz kaptan olmalıdır. Öğretmen güven veren lider olmalı. Eğitimcilere korkutarak değil, güven vererek öğretme metodunu kullanmalarını tavsiye eden Profesör Doktor Nevzat Tarhan, ikna ve sevdirme metodunu şöyle anlattı. İkna ve sevdirme metodu 21. yüzyıla daha uygundur. Öğretmen sınıf lideridir. En güzel liderlik duygusal liderliktir. Psikolojik üstünlük budur. Korkutarak öğreten liderlik değil, güven vererek öğreten liderliktir. Sevgi çoğaldığı zaman korku azalır, güven artar. Korkunun olduğu yerde sessiz bir disiplin vardır. Hoca olmadığı zaman hepsi dağılır gider. Yani eski kültürlerde baskı, tehdit, korkutma ve sindirme ile eğitim sağlanırmış. Şu anda o yöntem bu zamanın yöntemi de değil, 21. yüzyıl becerisi de değil. Şu anda eğitimli bir insan ikna, inandırma ve sevdirme yöntemini kullanmalıdır. Çocuğa yapılan en büyük yatırım ona değer vermektir. Bir çocuğa yapılan en büyük yatırımın ona değer verilmesi olduğunu kaydeden Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Çocuk için en önemli şey sevildiğini hissetmesi ve bunu anlamasıdır. Çocuklar sorun yaşadığında onunla konuşup asıl nedeni öğrenmek gerekiyor. Öğretmen sınıfta kendini dinlemeyen çocuğa bağırırsa, ne dalıyorsun diye azarlarsa çocuk bir şey öğrenmeyecektir. Ama öğretmen onun yanına gidip, sen böyle değildin, neden durgunsun, yapacağımız bir şey var mı şeklinde yaklaşsa, çocuk birdenbire aidiyet duygusu hissedecektir. Mantıksal zekanın başarıdaki rolü %20, diğer çoklu zeka türlerinin rolü %80. Duygusal zeka başta olmak üzere sosyal zeka bunların rolü %80. Onun için çocukların düşünen beyni değil, hisseden beynini de çalıştırmamız lazım. Atalarımız buna akıl kalp birliği demiştir.